Hiç arabanızın anahtarını 5 dakikadır arayıp aslında elinizde olduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Ya da beyninizin içinde sanki bir sis bulutu varmış gibi hissettiğiniz, en basit şeye bile odaklanamadığınız anlar? Peki ya 8 saat uyumanıza rağmen sabah kalktığınızda sanki gece boyunca maraton koşmuş gibi yorgun hissettiğiniz günler? Eğer bu anlattıklarım size birazcık bile tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Çoğumuz bu anları modern hayatın bir parçası, yoğunluğun doğal bir sonucu olarak görüp geçiştiriyoruz. Çok çalıştım, normaldir, diyoruz. Bu ara biraz dalgınım o kadar. Peki ya tüm bunlar, basit bir yorgunluktan çok daha fazlasıysa? Ya vücudunuzun size sessizce, artık dayanamıyorum, yardıma ihtiyacım var, deme şekli ise? Görmezden geldiğimiz bu küçük sinyaller, aslında kronik stresin, yani vücudunuzu ve zihninizi yavaş yavaş kemiren o sinsi düşmanın ayak sesleri olabilir. Farkına bile varmadığımız bu durum, sadece hayat kalitemizi düşürmekte kalmıyor, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına da kapı aralıyor. Bu videoda, o, normal, sandığınız ama aslında hiç de normal olmayan belirtilerin kökenine ineceğiz. Vücudunuzun aşırı stres altında olduğunu gösteren ve çoğu insanın gözden kaçırdığı o 5 sağlıksız işareti birlikte ortaya çıkaracağız. Çünkü bu işaretleri tanımak, kontrolü yeniden ele almanın ilk ve en önemli adımıdır. İşaret 1, ne kadar uyursanız uyun geçmeyen yorgunluk. Gelelim ilk işarete. Bu belki de aramızda en yaygın olanı ama bir o kadar da, olur o kadar, diye geçiştirdiğimiz bir durum, sürekli yorgunluk. Ama burada bahsettiğim, yoğun bir günün sonunda hissettiğiniz o tatlı yorgunluk değil. Bahsettiğim şey, sabahları kendinizi yataktan kazıyarak kaldırdığınız, gün içinde bir türlü enerjinizin yerine gelmediği, sanki sırtınızda görünmez bir yük taşıyormuş gibi hissettiğiniz o derin, kemiklerinize işleyen bitkinlik hali. Peki bu neden oluyor? Vücudunuz sürekli stres altındayken, savaş ya da kaç, modunu yöneten kortizol gibi hormonları durmadan salgılar. Aslında bu, sizi tehlikelere karşı korumak için tasarlanmış harika bir mekanizma. Ama stres kalıcı hale gelince, vücudunuz da sürekli bir alarm durumunda takılı kalıyor. Motoru sürekli yüksek devirde çalışan bir araba düşünün. Bir süre sonra ne olur? Hararet yapar, parçaları aşınır ve sonunda benzini biter. İşte sizin vücudunuza olan da tam olarak bu. Bu bitmeyen alarm durumu, adrenal bezlerinizi resmen tüketiyor ve vücudun enerji üretim sistemini bozuyor. Sonuç, ne kadar uyursanız uyuyun, kendinizi bir türlü tam şarj olmuş hissetmiyorsunuz. Hatta bu durum bağışıklık sisteminizi de çökertiyor. Kendinizi sürekli hasta olacakmış gibi hissediyor, sık sık nezle oluyorsanız, bunun sorumlusu zayıflayan bağışıklığınız ve onun altındaki kronik stres olabilir. Eğer gün ortasında bir kahve daha içmeden ayılamıyorsanız veya basit işler bile gözünüzde büyüyorsa, bunu sadece uykusuzluğa bağlamadan önce bir durup düşünün. Belki de vücudunuz size dinlenmekten daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylüyordur, stresten arınmaya. İşaret 2, beyin sisi, odaklanma ve hafıza sorunları. İkinci işaretimiz, çoğumuzun yaşa veya, dalgın bir yapım var, demeye bağladığı o sinir bozucu zihinsel durum, unutkanlık, odaklanma zorluğu ve o genel kafa karışıklığı hali. Hani bir odaya ne için girdiğinizi unutursunuz, bir cümlenin ortasında, ben ne diyordum ya, dersiniz veya bir e-postayı 3 kere okusanız da anlamazsınız. İşte buna, beyin sisi, deniyor ve bu, aşırı stresin en net zihinsel belirtilerinden biri. Bunun da bilimsel bir açıklaması var, merak etmeyin. Kronik stres, beynin hafıza ve öğrenme merkezi olan hipokampüsü doğrudan etkiliyor. Sürekli yüksek seyreden kortizol hormonu, beyin hücrelerinizin birbiriyle iletişim kurmasını zorlaştırıyor, hatta yeni hücrelerin oluşumunu bile yavaşlatabiliyor. Yani beyniniz o kadar çok tehlike, sinyaliyle uğraşıyor ki, yeni bilgileri kaydetmek, anıları geri çağırmak veya bir işe odaklanmak gibi daha, sakin kafa, gerektiren işlere enerjisi kalmıyor. Bu durum kendini günlük hayatta küçük ama can sıkıcı şekillerde gösterir. Anahtarları, telefonu sürekli bir yerlerde unutmak, önemli tarihleri atlamak, ne yiyeceğinize bile karar verememek gibi. Eskiden kolayca yaptığınız işler artık daha fazla çaba gerektirir. İş yerinde bir toplantıya konsantre olmak imkansız hale gelir, dikkatinizin bir kuşu kovalayan kedi gibi sürekli dağıldığını fark edersiniz. Bu zihinsel yorgunluk sadece veriminizi düşürmekle kalmaz, kendinize olan güveninizi de sarsar. Neden bu kadar unutkan oldum veya yoksa aklımı mı kaçırıyorum diye endişelenebilirsiniz. Hayır, bu bir delilik belirtisi değil. Bu, sadece beyninizin aşırı yüklenmiş bir devrenin sigortayı attırması gibi bir tepkisi. Yani zihninizin eskisi kadar keskin olmadığını düşünüyorsanız, suçu hemen yaşınızda veya karakterinizde aramayın. Asıl sorun, beyninizin taşıdığı o görünmez stres yükü olabilir. İşaret 3, ani parlamalar ve sıfırlanan motivasyon. Üçüncü işaretimiz, genelde, kötü bir gün geçiriyorum, diye açıkladığımız ama aslında kökü daha derinde olan duygusal dalgalanmalar. Eskiden umursamayacağınız küçücük şeyler artık sizi çileden mi çıkarıyor?
Trafikteki bir korna sesi veya markette önünüze geçen biri, içinizdeki canavarı mı uyandırıyor? Ya da tam tersi, hiçbir şey hissetmiyor, eskiden size keyif veren hobileriniz, dost sohbetleriniz artık size tamamen anlamsız mı geliyor? İşte bu iki uç arasında gidip gelmek, stresin duygusal dengenizi nasıl bozduğunun en net kanıtı. Aşırı stres altındayken, beyninizin alarm merkezi olan amigdala aşırı aktifleşir. Bu da sizi daha hassas, daha alıngan ve fevri yapar. Sabır seviyeniz yerlere düşer ve en ufak bir aksilik bile dünyanın sonu gibi gelir. Sürekli bir huzursuzluk ve endişe hali, artık normal ruh haliniz olmuştur. Madalyonun diğer yüzünde ise motivasyonun sıfırlanması ve isteksizlik var, stres, beynin keyif ve ödül merkezini yöneten dopamin seviyelerini düşürebilir. Bu yüzden, bir zamanlar tutkuyla yaptığınız spor, resim veya arkadaşlarla kahve içmek gibi aktiviteler artık birer angarya gibi gelmeye başlar. O meşhur, canım hiçbir şey yapmak istemiyor, cümlesi, basit bir tembellik değil, yardım isteyen bir ruhun çığlığı olabilir. Eğer ruh haliniz bir hız treni gibi sürekli inip çıkıyorsa veya hayatın renkleri solmuş gibi hissediyorsanız, bu durumu görmezden gelmeyin. Bu, vücudunuzun duygusal pillerinin bittiğinin ve acil bir molaya ihtiyacınız olduğunun en net işaretidir. İşaret 4, görünmez duvarlar örmek, sosyal izolasyon dördüncü işaretimizi genellikle biz değil, en yakınlarımız fark eder. Bizse bunu, sadece biraz yalnız kalmak istiyorum, diye geçiştiririz, sosyal geri çekilme. Arkadaşlarınızdan gelen davetleri sürekli bir bahaneyle geri mi çeviriyorsunuz? Ailenizle yaptığınız telefon konuşmalarını kısa kesip bir an önce kapatmak mı istiyorsunuz? Kendinizi giderek daha fazla eve kapatıp insanlardan uzaklaşıyor musunuz? İşte bu, aşırı stresin sosyal hayatınızın etrafına ördüğü o görünmez duvardır. Stresli olduğumuzda, insanlarla bir araya gelmek bir keyif değil, yorucu bir görev haline gelir. Bunun birkaç sebebi var. İlki, fiziksel ve zihinsel enerjiniz o kadar düşüktür ki, bir sohbete katılmak, birini dinlemek veya sadece, iyiyim, diye rol yapmak bile size çok zor gelir. İkincisi, o kadar hassas ve sinirli olursunuz ki, en ufak bir yanlış anlaşılmanın bile bir tartışmaya döneceğinden korkarsınız. Bu olası gerginlikten kaçınmak için de insanlardan uzak durmayı tercih edersiniz. Bu durum, zamanla, kimse beni anlamıyor veya, zaten hepsi kendi derdinde gibi düşüncelerle birleşerek sizi daha da yalnızlaştırır. Bu tam bir kısır döngüdür. Stres sizi insanlardan uzaklaştırır, yalnızlık ise stresinizi daha da körükler. Oysa sosyal destek, stresle mücadelenin en güçlü ilaçlarından biriyken, kronik stres tam da bu ilacı elinizden alır. Eğer son zamanlarda en sevdiğiniz insanlarla görüşmekten bile kaçtığınızı, mesajlara cevap vermeyi ertelediğinizi veya bir plan yapma fikrinin bile sizi yorduğunu fark ediyorsanız, bu yeni bir kişilik özelliği değil, stresin sizi hapsettiği bir yalnızlık olabilir. İşaret 5, vücudun alarm zilleri, açıklanamayan ağrılar ve davranış değişiklikleri 5. ve son işaretimiz, zihniniz görmezden gelse bile bedeninizin artık isyan bayrağını çektiği nokta. Vücudunuz kelimelerle değil, doğrudan ağrılar ve belirtilerle konuşmaya başlar. Bu belirtiler çoğu zaman başka hastalıklara yorulur ve asıl suçlu olan stres gözden kaçar. Bunların başında sindirim sorunları gelir. Sürekli mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, bir ishal bir kabızlık gibi durumlar yaşıyorsanız, huzursuz bağırsak sendromu, teşhisi aldıysanız, bilin ki bunun arkasında genellikle, huzursuz bir zihin, yatar. Beyin ve bağırsak arasındaki bağ inanılmaz güçlüdür ve zihinsel stres, direkt olarak sindirim sisteminizin dengesini alt üst eder. Bir diğer yaygın belirti ise bir türlü geçmeyen, sebebi bulunamayan ağrılardır. Özellikle ense, omuz ve sırtta hissettiğiniz o kronik kas gerginliği, sıklaşan baş ağrıları veya migren atakları, vücudunuzun sürekli gergin bir yay gibi durmasının sonucudur. Davranışsal olarak da ilginç değişiklikler olabilir. Yeme alışkanlıklarınız aniden değişti mi? Kendinizi sürekli buzdolabının önünde bir şeyler atıştırırken mi buluyorsunuz, yoksa iştahınız tamamen mi kapandı? İkisi de vücudun stresle başa çıkma yöntemidir. Aynı şekilde, tırnak yeme, gece diş gıcırdatma, sürekli bacak sallama gibi huzursuz hareketlerde artış görebilirsiniz. Uyku düzeninizde alarm verir, ya gece yatağa yattığınızda beyniniz susmaz bir türlü uyuyamazsınız ya da tam tersi, sürekli uyumak istersiniz ama o uyku sizi asla dinlendirmez. Bu fiziksel sinyaller, vücudunuzun acil durum frenini çektiğinin en somut kanıtlarıdır. Onları dinlemek, işler ciddileşmeden müdahale etme şansı verir. Bu 5 işaretten herhangi biri veya birkaçı size çok tanıdık geldiyse, lütfen şunu bilin, yalnız değilsiniz. Bu, modern dünyanın çoğumuzun sırtına yüklediği ortak bir yük. Eğer bu videoda anlattıklarımla kendi hayatınız arasında bir bağ kurduysanız, bunu yorumlarda bizimle paylaşın. Hangi işaretin sizde daha baskın olduğunu yazmaktan çekinmeyin. Başkalarının da benzer şeyler yaşadığını görmek, bu yolda yalnız olmadığımızı hissettirir ve bu gerçekten çok değerli.
Kendinize daha iyi bakmanın yollarını öğrenmek ve bu gibi konularda farkındalığınızı artırmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yaptığınız her beğeni, bu içeriğin daha fazla insana ulaşmasına ve belki birilerine yardım etmesine vesile oluyor. Sonuç kısaca özetlemek gerekirse, vücudunuzun, SOS verdiğini gösteren o 5 gizli işaret şunlardı: 1. Ne kadar uyursanız uyuyun geçmeyen kronik yorgunluk. 2. Unutkanlık ve odaklanma sorunlarıyla kendini gösteren beyin sisi. 3. Ani öfke patlamaları ve keyifsizlik gibi duygusal iniş çıkışlar. 4. İnsanlardan kaçma ve sosyal izolasyon. Ve 5. Mide sorunları, geçmeyen ağrılar ve davranış değişiklikleri gibi fiziksel alarmlar. Bu işaretleri fark etmek sizi korkutmasın, tam tersine size güç versin. Çünkü bir sorunu çözmenin ilk adımı, o sorunun var olduğunu kabul etmektir. Vücudunuz sizinle sürekli konuşur. O, sizin en sadık dostunuzdur. Onu dinlemeyi öğrendiğinizde, neye ihtiyacı olduğunu anladığınızda, işte o zaman iyileşme yolculuğu da başlar. Unutmayın, kendinize göstereceğiniz şefkat ve ayıracağınız zaman bir lüks değil, sizin en temel ihtiyacınızdır. Vücudunuzun o sessiz çığlıklarına kulak verin. Çünkü o sesi duyduğunuz an, kontrolü yeniden ele alma gücünü de kendinizde bulacaksınız.